Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda Suriye tarihinin en karanlık sembollerinden biri olan Sednaya hapishanesi hakkında konuşacağız. Adı bile insanları dehşete düşüren bu hapishane neden insan mezbahası olarak tanımlanıyor? İçinde yaşanan korkunç işkenceler, hukuksuz infazlar ve insanlık dışı uygulamaların ardındaki gerçekler neler? Ayrıca 2024 yılında ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte Sednaya'nın bilinmeyen yönlerini ve bu hapishanenin tarih sahnesindeki yerini sizlerle paylaşacağız. Bu video sadece geçmişteki dehşeti anlamakla kalmayıp insan haklarının önemine de dikkat çekmeyi amaçlıyor. Hadi gelin birlikte bu ürkütücü yeri sizlerle birlikte inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin Şam kenti yakınlarında yer alan ve Beşar Esad rejiminin baskı politikalarının sembolü haline gelen bir cezaevidir. 1980'lerde Hafız Esad tarafından inşa edilen bu tesis, askeri bir hapishane olarak tasarlanmış olsa da zamanla rejim muhaliflerini susturmak ve sindirmek için kullanılan bir işkencehaneye dönüşmüştür. Özellikle Beşar Esad döneminde Sednaya, Suriye'de sistematik insan hakları ihlallerinin merkezi haline gelmiştir. Sednaya Hapishanesi, Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alır ve iki ana bloğun yanı sıra yer altına uzanan tünellerden oluşur. Bu tesis hem askeri hem de sivil mahkumları barındırmaktadır. Ancak raporlar bu hapishanenin sıradan bir cezaevi olmadığını, bir işkence ve infaz merkezi olarak işlediğini ortaya koymuştur. 2011'den sonra Suriye İç Savaşı sırasında rejim karşıtları ve gazeteciler bu hapishaneye getirilmiş, çoğu mahkum herhangi bir hukuki süreç olmaksızın infaz edilmiştir. Tanıklar, yer altındaki gizli mahzenlerde yoğun işkencelerin yapıldığını ve buradaki mahkumların açlığa terk edildiğini göstermektedir. Sednaya hapishanesinde fiziksel ve psikolojik işkence sistematik bir şekilde uygulanmıştır. Mahkumlar, elektrik şokları, ağır dayak, cinsel taciz ve aç bırakma gibi yöntemlerle cezalandırılmıştır. Uluslararası Af Örgütü, burada haftalık olarak toplu asılmaların gerçekleştirildiğini ve cesetlerin yakılarak yok edildiğini belgelemiştir. Ayrıca mahkumlar yalnızca fiziksel işkenceye değil, sürekli tehdit ve aşağılamalara maruz kalarak psikolojik olarak da yıkıma uğratılmıştır. Tüm bu uygulamalar uluslararası kuruluşlar tarafından insanlık suçu olarak tanımlanmıştır. 2024 yılında Esad rejiminin devrilmesi, Sednaya hapishanesi üzerindeki karanlık perdenin aralanmasını sağladı. Muhalif gruplar hapishaneyi ele geçirerek buradaki mahkumları serbest bıraktı. Ancak hapishanede hala ulaşılamayan gizli bölmeler ve tüneller olduğu düşünülmektedir. Serbest bırakılan tutuklular, yıllarca süren işkence ve açlıkla dolu hayatlarını anlatarak Sednaya'nın dehşetini yeniden gündeme getirmiştir. İnsan hakları grupları ve yerel ekipler, yeraltı bölmelerinde daha fazla mahkum bulunabileceği ihtimaliyle araştırmalarını sürdürmektedir. Esad'ın devrilmesi sürecinde muhalefet ve bölgesel güçlerin stratejileri arasında yaşanan gerilimler, Suriye'deki karmaşayı derinleştirirken, Sednaya gibi hapishanelerdeki koşulların düzeltilmesi için hala çok uzun bir yol olduğu görülüyor. Esad'ın devrilmesi, Suriye'deki siyasi istikrarsızlık ve uluslararası diplomasi açısından önemli bir adım olmasına rağmen, Sednaya ve benzeri yerlerdeki işkence, halkın travmaları ve siyasi çözülme konusunda hala büyük engeller bulunmaktadır.
Sednaya hapishanesinde yaşananlar uluslararası kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştır. Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları kuruluşları Sednaya'da yaşananların belgelenmesi ve sorumluların yargılanması için çağrıda bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kuruluşlar, Esad rejimi liderlerinin yargılanması gerektiğini ifade etmiştir. 2024 sonrası süreçte bu hapishane, uluslararası adaletin sağlanması adına kritik bir sembol haline gelmiştir. Sednaya hapishanesi, Esad rejiminin zulmünü simgeleyen bir yer olarak öne çıktı. Bu hapishane, yıllar boyunca rejime karşı direnen muhaliflerin, özellikle de protestocuların ve savaşçılarının korkunç işkencelere tabi tutulduğu bir yer oldu. Çeşitli uluslararası insan hakları örgütleri, Sednaya'daki insanlık dışı uygulamaları, infazları ve işkenceleri sürekli olarak belgelerken, hapishaneden kurtulanların tanıklıkları dünya çapında yankı uyandırdı. Sednaya hapishanesinden kurtulan mahkumlar, yaşadıkları korkunç gerçekleri dünya ile paylaştıkça, hapishanedeki işkence ve zulümlerin boyutu gün yüzüne çıkmıştır. Tanıkların ifadelerine göre, burada uygulanan işkence yöntemleri sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da mahkumları yok etmek amacı güdüyordu. Fiziksel işkence, mahkumlara yapılan elektrik şokları, dayaklar ve zincire bağlanarak yapılan işkencelerle sınırlı değildi. Mahkumlar neredeyse hiç hareket edemeyecek duruma getirilerek uzun süreler boyunca aç bırakılmakta, sadece hayatta kalabilmek için birkaç lokma ekmekle hayatta kalmaya zorlanmaktaydılar. Psikolojik işkence ise çok daha karmaşıktı. Sürekli ölüm tehdidi, bağırışlar ve mahkumların akıl sağlığını bozmayı amaçlayan psikolojik oyunlar ile zihinleri çökertiliyordu. Ayrıca cinsel şiddet de burada korkunç bir şekilde uygulanmış, hem erkek hem de kadın mahkumlar cinsel saldırılara uğramıştır. Bu deneyimlerini paylaşan kurtulanlar, Sednaya'nın cehennem gibi bir yer olduğunu vurgulamış ve burada yaşananların yalnızca bedensel acı ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda zihinleri de yok etmeyi amaçladığını belirtmişlerdir. İşkenceye uğrayanların büyük bir kısmı hem bedenen hem de ruhsal olarak kalıcı yaralarla hapishaneden çıkmışlardır. Sednaya hapishanesi yalnızca bir cezaevi değil, aynı zamanda bir rejimin baskı, korku ve şiddet politikalarının en açık kanıtlarından biridir. İnsan hakları ihlallerinin boyutunu anlamak ve bu tür korkunç olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak hem bireyler hem de toplumlar için bir sorumluluktur. Bu video, Sednaya'da yaşananları unutturmamak ve dünya kamuoyunun dikkatini insan haklarına çekmek için hazırlandı. Siz de bu videoyu daha fazla insana ulaştırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için videomuzu beğenebilir, paylaşabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Adaletin, Sednaya ve benzeri yerlerde yaşanan suçlar için bir gün sağlanması dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.